sağ avucunda aşık kemiği büyüklüğünde siyah bir kan pıhtısıyla doğdu. Bozkır'ın kadim inanışlarına göre bu, bir fatihin değil, büyük bir kıyımın habercisiydi. 1162 yılının baharında Onon Nehri kıyısına dünyaya gelen Cengiz Han, babası tarafından terk edilecek, üvey kardeşini öldürmek zorunda kalacak ve boynuna getirilen tahta bir boyundurukla bir hayvan gibi esir alınacaktı. Toplumdan kovulmuş, aşağı bir sınıftan çıkan bu çocuk nasıl oldu da Moğolların büyük hanı olabildi? Onon Nehri'nin soğuk rüzgarları altında doğan bu çocuk ileride dünyanın yarısını ateşe verecekti. Ancak onun hikayesi daha doğmadan önce başlayan bir kan davası ile yazılmıştı. Babası Yesügey Bahadır, annesi Höylü'nü Merkit boyundan zorla kaçırarak kendine eş yapmıştı. Bu kaçırılma yıllar sonra kendi ailesinde kaderini mühürleyecek kanlı bir intikam döngüsünü başlatacaktı. Yesüge ise doğumdan hemen önce Tatarlara çıktığı bir seferde Temuçin Üge adında güçlü bir savaşçıyı öldürdü. Bozkır'ın kadim inancına göre öldürülen düşmanın gücü yeni doğan kana geçerdi. Yesügey de bu geleneğe uyarak oğluna ilk adı olarak bu ismi verdi, Temuçin. Fakat tarih onu tek bir isimle tanıyacaktı, Cengiz Han. Cengiz Han'ın Hasar, Haçun ve Temügü adında 3 erkek kardeşiyle Temürün adında bir kız kardeşi vardı. Ayrıca babasının diğer eşinden olan Bekter ve Belgütay adında 2 üvey kardeşi daha bulunuyordu. Fakat Bozkır'ın sert rüzgarları altında Cengiz Han, babasının gölgesinde korunan şanslı bir çocuk olamadı. Yesügey'in gözünde neredeyse bir hiç gibiydi. Hatta kabile bir göç sırasında kamp yerini değiştirirken babası küçük Cengiz Han'ı Bozkır'ın ortasında unutmuş ve geride bırakıp gitmişti. Bozkır'ın bu sert coğrafyasında hayatta kalmak oldukça zordu. Bu yüzden kabileler arasındaki bağları güçlendirmek ve ittifaklar kurmak adına evlilik anlaşmaları henüz çocuk yaşta yapılırdı. 9 yaşındaki Cengiz Han için de artık o vakit gelmişti. Babası Yesügey oğluna bir eş bulma bahanesiyle yola çıktı. Ama Yesügey'in asıl niyeti Cengiz Han'ı uzak bir kabileye bırakıp ondan tamamen kurtulmaktı. Bu yolculuk küçük Cengiz Han'ın doğup büyüdüğü Onon Nehri kıyılarından ilk kez ayrılışıydı. Günler süren yolculuğun ardından bir ailenin çadırında konakladılar. Burada Cengiz Han ileride hayatın en büyük dayanağı olacak Börte ile tanıştı. İki ailenin anlaşmasıyla çocuklar henüz o gün sözlendirildi. Yesügey aradığı fırsatı bulmuştu. Oğlunu evlilik çağına kadar bu yabancı çadırda hizmet etmesi için geride bırakıp tek başına dönüş yoluna geçti. Fakat Yesügey'in dönüş yolculuğu bir kabusa dönüştü. Yolda karşılaştığı Tatarlara konuk olan Yesügey, eski bir kan davası sonucu zehirlendi. Yaptığı yanlışın farkına varmış olan Yesügey, son nefesinde adamlarına Cengiz Han'ı derhal geri getirmelerini emretti. Haberi alan Cengiz Han, Börte'yi ardında bırakarak babasına yetişmeye çalıştı. Ancak Cengiz Han geldiğinde babası çoktan ölmüştü. Yesügey arkasında sadece 2 dul eş ve en büyüğü 10 yaşın altında olan 7 çaresiz çocuk bırakmıştı. Ancak babasının ölümü Cengiz Han'ın yaşayacağı felaketlerin sadece başlangıcıydı. O dönemde aile Onon Nehri kıyısında Tayçut boyuyla birlikte yaşıyordu. Ancak Yesügey'in ölümüyle bütün dengeler alt üst oldu. Taycutlar için eli silah tutmayan, avlanamayan 2 dul kadın ve 7 yetim çocuk sadece birer yüktü. Bu şartlarda kabile fazladan 9 boğazı daha doyurmak istemedi. Mallarını ve sürülerini de alarak aileyi dondurucu bozkırın ortasında ölüme terk edip gittiler. Çaresiz kalan Cengiz Han ve ailesi kutsal Burhanaldun dağlarının eteklerine sığınmak zorunda kaldı. Artık ne bir sürüleri ne de yiyecekleri vardı. Ne et yiyebiliyorlar ne de süt içebiliyorlardı.
Irmaktan tuttukları balıklar, ormandan kazıyarak topladıkları yabani kökler ve meyvelerle ölüm kalım savaşı veriyorlardı. Cengiz Han çocukluğunun en zorlu yıllarını ailesini bu vahşi doğada hayatta tutabilmek için harcayacaktı. Cengiz Han 11 yaşlarına geldiğinde ise Cadar aşiretinden Camuka ile tanıştı. Uzaktan akraba olan bu iki çocuk kaderlerini birbirine bağlayacak derin bir bağ kurdu. Moğol geleneklerine göre anda, yani ebedi kan kardeşi olmak için 2 kez ant içtiler. Fakat Cengiz Han canını emanet ettiği bu kardeşin ileride en büyük ve en kanlı düşmanı olacağını henüz bilmiyordu. Ama o günlerde Cengiz Han'ın boğuştuğu çok daha yakın bir tehdit vardı. Babasının yokluğunda ailenin reisi konumuna geçen üvey kardeşi Bekter ve Bekter'in kurduğu bu baskıcı otoriteden dolayı Cengiz Han'la araları gittikçe açılıyordu. Aralarındaki bu amansız rekabet Cengiz Han'ı günden güne daha hırslı ve tehlikeli birine dönüştürüyordu. İki kardeş arasındaki bu sessiz savaş çok geçmeden kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Bir gün Cengiz Han ve kardeşi Hasar nehirde balık avlarken Bekter yakaladıkları balığı zorla el koydu. Bu tavrı sanki buranın reisi benim diyordu. Öfkeden deliye dönen iki kardeş durumu anlatmak için hemen annelerinin yanına koştu. Fakat bekledikleri desteği bulamadılar. Aksine Hööl'ün Taycut tehdidi kapıdayken birlik olmanız gerekirken birbirinize mi düşüyorsunuz diyerek onlara çok sert çıkıştı. Annesinin açıkça Bekler'in tarafını tutması Cengiz Han için bardağı taşıran son damla oldu. Hööl'ün tarafında ise işler çok daha farklıydı. Bozkır'ın katı geleneklerine göre vakti geldiğinde Yesügey'in diğer eşinden olan Bekler ile evlenmek ve onun ailenin reisi olarak kabul etmek zorundaydı. Cengiz Han için ise üvey ağabeyinin hem annesine hem de ailenin kaderine hükmetmesi asla kabul edilemeyecek bir kabustu. Bir gün Hasar ve Cengiz Han bir tepede oturmuş sessizce Bozkır izleyen Bekler'i buldular. Çayırların arasına gizlenerek dikkatlice ona doğru yaklaştılar. Biri önden, diğeri arkadan hedefi kolayca vurabilecek bir mesafeye geldiğinde yaylarına sessizce birer ok yerleştirdiler ve aniden yaylarını gerip Bekler'i sırtından ve göğsünden vurdular. Ağır yaralanan Bekler yere yığılırken intikam ya da merhamet dilenmedi. Moğolların gizli tarihine göre son sözleri küçük kardeşi Belguta'yı korumak içindi. Beni öldürün ama ocağımı söndürmeyin. Cengiz Han ve Hasar üvey ağabeylerini kanlar içinde bırakıp çadırlarına döndüler. Hööl'ün oğullarının yüzündeki ifadeden ne yaptıklarını hemen anladı. Korkunç bir öfkeyle sarsılan anne Cengiz Han'a katil diye bağırdı. Sıcak rahminden çıkarken de elinde kara bir kan pıhtısı tutuyordun. Hööl'ün burada bahsettiği şey Cengiz Han'ın doğduğu güne ait karanlık bir işaretti. Rivayete göre dünyaya geldiğinde sağ elinin içinde aşık kemiği büyüklüğünde sımsıkı kavramış siyah bir kan pıhtısı vardı. Bozkır'ın şamanları ise bunu doğan çocuğun dünyayı kana bulayacak büyük bir savaşçı olacağına yormuştu. Ve Cengiz Han elindeki o kanı ilk kez kendi kardeşini öldürerek akıtmıştı. Cengiz Han Bekler'i öldürerek üvey kardeşinin hakimiyetinden kurtuldu. Fakat bu sefer ailesini çok daha büyük bir tehlikenin içine attı. Bozkır'da savaşta birini öldürmek bir güç gösterisidir. Ancak kendi soyundan birini öldürmek en büyük suçlardan biridir. Böylelikle Cengiz Han Bozkır'ın en katı töresini çiğnemişti. Bu yüzden bölgeden hemen uzaklaşmaları gerekiyordu. Ailesini de yanına alarak hızla Burhan Aldun dağlarının derinliklerine doğru kaçtılar. Ancak çok geçmeden cinayet haberini alan Taycutlar hem kendi bölgelerini tehdit eden bu genci cezalandırmak hem de ileride yapacağı eylemlere engel olmak için peşine bir savaşçı grubu gönderdi. Cengiz Han sığındığı dağlarda fazla dayanamadı ve Taycut savaşçıları tarafından kıskıvrak yakalandı. Taycutlar ona bir insan gibi değil, adeta ehlileştirilmeye çalışılan vahşi bir hayvan gibi davrandılar
Kaçmasını engellemek ve onu aşağılamak için boynuna ve ellerine öküz arabalarında kullanılan türden ağır tahta bir boyunduruk taktılar. Bir zamanların soylu lider oğlu şimdi obada herkesin alay ettiği zavallı bir köleye dönüşmüştü. Taycutlar kaçmaması için Cengiz Han'ın nöbetini her gün obadaki farklı bir aileye veriyordu. Fakat bir gece nöbetçinin bir anlık dalgınlığından faydalanan Cengiz Han elindeki halta aniden asıldı ve boynundaki ağır tahta boyundurukla muhafızın başına vurup onu yere serdi. Ağır boyundurukla uzağa kaçamayacağını bildiği için hemen yakındaki Onon nehrine koşarak suyun ve sazlıkların arasına gizlendi. Nehir boyunca ilerlerken esareti sırasında çadırında kaldığı Şorkan Şira onu fark etti. Cengiz Han'ı arayan Taycut savaşlarının o yöne geldiğini gören Şorkan Şira arama ekibini yanıltarak nehirde kimsenin olmadığını söyledi ve onları başka bir yöne yönlendirdi. Tehlike geçince Cengiz Han, Sorkan Şira'yı gizlice takip ederek onun çadırına sığındı. Sorkan Şira ve ailesi hayatlarını hiçe sayarak Cengiz Han'ı içeri aldılar. Boynundaki ve bileklerindeki ağır boyunduruğu çıkarıp onu yakıcı sıcağa rağmen koyun yünüyle dolu bir arabanın içine sakladılar. Aramalar sona erdiğinde Cengiz Han'a bir at, yay ve erzak vererek karanlıkta güvenle kaçmasını sağladılar. Cengiz Han, onun nehrin yukarılarına doğru giden izleri takip ederek nihayet dağlardaki ailesine geri döndü. Ancak bu esaret Cengiz Han'a sadece canını kurtarmayı değil, tüm düşünce dünyasını kökten değiştirmeyi öğretti. Yoksul bir ailenin kendi hayatlarını hiçe sayarak ona yardım etmesi, Cengiz Han'ın zihninde silinmeyecek derin bir iz bıraktı. Kendi kanından ve soyundan olan Taycutlar onu ve ailesini ölüme terk etmişti. Oysa kendisiyle hiçbir akrabalık bağı bulunmayan bu fakir aile onu kurtarmak için ölüme meydan okumuştu. Bu tecrübe Cengiz Han'ın Bozkır'daki soylu sınıfı olan tüm güvenini tamamen yerle bir etti. Ancak aynı zamanda kendi aşireti dışındaki yabancılara da öz ailesi gibi güvenebileceğini öğretti. İşte bu yüzden Cengiz Han ileride kuracağı devasa imparatorlukta insanların kan bağlarına veya soylu kökenlerine göre değil, gösterdikleri sadakate ve yeteneklerine göre değerlendirecekti. Aradan yıllar geçti. Hayatta kalmayı başaran ve artık genç bir savaşçıya dönüşen Cengiz Han için geçmişin borçlarını ödeme vakti gelmişti. Zihninde unutmadığı tek bir söz vardı. Çocukken nişanlandığı Börte. Yanına üvey kardeşi Belguta'yı da alarak Kerülen Nehri boyunca yola çıktı. Börte'nin yaşadığı yere ulaştıklarında ailesi Cengiz Han'ı büyük bir sıcaklıkla karşıladı. Yıllar önce babalarının verdiği söz çiğnenmedi ve beklenen evlilik gerçekleşti. Fakat ailenin çektiği acılar henüz bitmemişti. Aradan tam 18 yıl geçmesine rağmen vaktiyle Yesüge'nin anneleri Hööl'ünü kaçırdığı Merkit kabilesi intikam yemini etmişti. Gece karanlığında kampa baskın düzenleyen Merkitler yeni gelin Börte'yi kaçırdılar. Börte'nin kaçırılması Cengiz Han'ı yıkmıştı. Ama tek başına koca bir kabileye savaş açacak gücü yoktu. Mutlaka bir müttefik bulmalıydı. Babası Yesüge Bahadır, güçlü Keraitlerin lideri Tuğrul Han ile kardeşlik yemini etmişti. Cengiz Han, kardeşi Hasar ve üvey kardeşi Belgüte'yi yanına alarak Tuğrul Han'ın huzuruna çıktı ve başlarına gelen felaketi anlattı. Yesüge'nin vaktiyle kendisine yaptığı yardımları unutmayan Tuğrul Han, Cengiz Han'ı himayesine aldı. Ona evladım diye hitap ederek yanında duracağını söyledi. Üstelik Jürat kabilesinin lideri olan genç hırslı Camuka'dan da yardım istemelerini önerdi. Yıllar sonra kapısını çalan kan kardeşini geri çevirmeyen Camuka da hiç tereddüt etmeden ordusuyla bu sefere katıldı. Böylece Bozkır'ın bu üç gücü birleşerek gece karanlığında Merkit topraklarına doğru sessizce ilerledi. Ve ansızın Merkit kampına bir fırtına gibi daldılar. Ortalık bir anda yangın yerine döndü. Merkitler çil yavrusu gibi dağılıyordu. Cengiz Han alevlerin ve kargaşanın ortasında at koşturarak deliler gibi Börte diye haykırıyordu.
Börte ise bir at arabasıyla kamptan kaçırılmak üzereydi. Moğolların gizli tarihine göre Börte, karanlıkta Cengiz Han'ın sesini tanıdı. Hareket eden arabadan atlayarak o sese doğru koşmaya başladı. Cengiz Han karanlıkta üzerine koşan Karaltı'yı düşman sanıp kılıcına sarıldı. Tam saldıracakken Börte atın dizginlerine yapıştı. Birbirlerini tanıdıkları o an savaş meydanının ortasında gözyaşlarıyla birbirlerine sarıldılar. Bu zafer sadece Börte'yi kurtarmakla kalmadı. Merkitleri ezen Cengiz Han adını tüm Bozkır'da bir efsaneye dönüştürdü. Börte kurtarılmıştı. Ancak bu zafer beraberinde büyük bir sırrı da getirdi. Börte hamileydi. Kısa bir süre sonra dünyaya gelen erkek çocuğa Moğolca'da beklenmedik misafir anlamına gelen Çuçi adı verildi. Börte'nin Merkit esaretinden hemen sonra doğum yapması, çocuğun gerçek babasının kim olduğu konusunda Bozkır'da bitmek bilmeyen dedikodulara yol açtı. Fakat Cengiz Han hiçbir şüpheye kulak asmadı. Çuçi'ye öz oğlu ve ilk varis olarak bağrına bastı. Yine de Çuçi'nin soyuna dair bu karanlık şüphe, gelecekte koca bir imparatorluğun tahtını sarsacak en büyük çatışmanın tohumu olacaktı. Merkit zaferinin ardından Cengiz Han ve adamları yaklaşık 1,5 yıl boyunca Camuka'nın kabilesiyle yan yanaydı. İki kan kardeşin dostluğu çok güçlüydü. Ancak ikisi de son derece hırslı birer liderdi ve aralarında sessiz, derinden bir rekabet filizlenmeye başlamıştı. Bir yaz gecesi artık aynı yolda yürümeyeceklerini anlayan Cengiz Han, kendi grubunu toplayarak sessizce kamptan ayrıldı. Şaşırtıcı olan ise Camuka'nın kendi kabilesinden pek çok ailenin de sürülerini alıp Cengiz Han'ın peşine takılmasıydı. Camuka ordusunun gözleri önünde bölünmesine rağmen o gece onları takip etmedi. 1181 yılının o yaz gecesinde yaşanan bu sessiz ayrılık, Bozkır'ın tam 20 yıl boyunca ateşe atacak kanlı bir iç savaşın fitilini ateşledi. İki eski dost ömürlerinin sonraki 20 yılını birbirlerinin kamplarına baskınlar düzenleyerek, sürülerini ele geçirerek ve en nihayetinde tüm Moğol kabilelerinin mutlak hakim olmak için amansızca savaşarak geçireceklerdi. Ayrılığın ardından Cengiz Han'ın etrafı, Camuka'nın kibrinden kaçan savaşçılar ve babası Yesügey'in eski müttefikleriyle dolup taşmaya başladı. 1189 yılının yazında toplanan kurultayda kabile reisleri henüz 28 yaşındaki Cengiz Han'a biat ederek onu resmen han ilan ettiler. Fakat Cengiz Han geçmişin hanları gibi hükmetmeyecekti. Başa geçer geçmez Bozkır'ın 1000 yıllık düzenini yerle bir eden yepyeni bir iktidar modeli kurdu. Soyluların imtiyazlarını ellerinden aldı. Ordusundaki ve çadırındaki en kritik komutanlıkları aşiret bağlarına göre değil, çocukluğundan beri canını ortaya koyan sadık ve yetenekli savaşçılarına dağıttı. Bozkır artık eski Bozkır değildi. Yeni bir çağın temelleri atılıyordu. Cengiz Han'ın han olarak seçilmesinden bir yıl sonra Camuka harekete geçti. Bir sığır hırsızlığı sırasında akrabalarından birinin öldürülmesine bahane ederek Cengiz Han'a savaş ilan etti. İki eski dostun orduları Bozkır'da karşı karşıya geldi. Ama Camuka'nın tecrübeli kuvvetleri Cengiz Han'ı büyük bir yenilgiye uğrattı. Camuka kendisine karşı yeniden birleşmelerini engellemek ve düşmanlarının korku salmak için esir aldığı liderlerden birinin başını kesip atının kuyruğuna bağladı. Bozkır inancında ruhun başta ve kanda saklı olduğuna inanılırdı. Başın yerde sürüklenip kanın toprağa bu şekilde saçılması, ölen kişinin ruhuna yapılmış en aşağılık hakaretti. Camuka'nın acımasızlığı bununla da sınırlı kalmadı. Rivayetlere göre Camuka daha sonra 70 genç erkeği esir alıp büyük kazanlarda canlı canlı kaynattı. Bunun yapmasının nedeni Bozkır inanışlarına göre onların ruhlarını tamamen yok etmekti. Camuka savaşı kazanmıştı. Fakat sergilediği bu acımasız vahşet, Bozkır'daki birçok kabilenin ondan soğumasına ve Cengiz Han'ın safına geçmesine yol açtı. Cengiz Han yenilmişti ama ordu olarak gücüne güç katarak daha da büyüdü. Gücünü yeniden toplayan Cengiz Han için şimdi geçmişin en karanlık hesabını kapatma vaktiydi. Yıllar önce babasını zehirleyerek ailesini felakete sürükleyen ezeli düşmanları Tatarlar.
1196 yılının soğuk bir kış ayında Kerayit kabilesinin reisi Tuğrul Han ve Moğol taraftarlarıyla birlikte Tatarların üzerine yürüdü. Tatarlara karşı düzenlenen bu harekat, Bozkır'ın geleneksel baskın ve kuşatma taktikleriyle yürütüldü. Fakat bu kez çok daha geniş bir coğrafyada benzersiz bir hızla kesin bir zafere ulaştı. Düşmanlarını darmadağın eden Cengiz Han, savaş alanında devasa ganimetler ve sayısız süre ele geçirdi. Bu ezici başarı yalnızca babasının intikamını almakla kalmadı. Cengiz Han'ın ordusunu zenginleştirip onu Bozkır'ın en güçlü figürlerinden biri haline getirdi. Bozkır'da artık hiç kimse Cengiz Han'ın yükselişini görmezden gelemiyordu. O, fethettiği kabileleri tek bir bayrak altına toplayıp gücünü katlarken, Camuka onun bu mutlak hakimiyetini kabul etmeyip kesin bir dille reddetti. Cengiz Han'ın getirdiği eşitlikçi ve liyakata dayalı yeni düzenden rahatsız olan eski kabile soyluları hızla Camuka'nın etrafında birleşmeye başladılar. Bu aristokrat ittifakın içinde vaktiyle Cengiz Han'ın çocuk yaşta esir alıp boynuna tahta boyunduruk takan kibirli Taycutlar da vardı. Bozkır artık iki kutba ayrılmıştı. Bir yandan 1000 yıllık soyluluk düzeni savunan Camuka ve kabile reisleri, diğer yandan halkın ve ezilen savaşçıların desteğiyle yükselen Cengiz Han. Tüm Moğolların mutlak liderliğine soyunan Camuka ile Cengiz Han arasındaki bu çekişme artık ölümüne bir varoluş mücadelesine dönüşmüştü. Cengiz Han'ın en büyük destekçisi olan Tuğrul Han, savaşçıları bizzat örgütleyerek Camuka'ya karşı düzenlenen seferlere öncülük ediyordu. Ancak bu harekatların asıl amacı kan dökmek değil, düşmanı daha savaş meydanına inmeden psikolojik olarak felç etmekti. Bunun için Bozkır'ın en çarpıcı manevi taktiklerinden birine başvurdular. Ortak ataların ruh sancaklarını ortaya çıkarmak. Bozkır'ın şamanist inancına göre her savaşçının ve kabilenin ruhu bu kutsal sancaklarda yaşardı. Savaştan önce bu sancakların önünde atalara kurbanlar sunulur, manevi gerilim zirveye tırmandırılırdı. Aynı soydan gelen düşman savaşçıları karşı cephede kendi ortak ataların sancaklarını gördüklerinde ise silaha sarılmaya cesaret edemezdi. Zira o sancağa saldırmak doğrudan kendi özdedelerin ruhuna kılıç çekmekle aynıydı. Böylelikle Cengiz Han hem askeri hem de psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti. Camuka'nın taraftarlarının çoğu korkudan kaçmış, Camuka'yı da geri çekilmesi için zorlamışlardı. Tuğrul Han kaçan Camuka ve ordusunun peşine düştü. Cengiz Han da onun nehrine doğru kaçan Taycutların peşine takıldı. Cengiz Han Taycutları yakaladığında onları yenilgiye uğratmanın tahmin ettiğinden çok daha zor olduğunu gördü. Bu savaşlar yakın dövüşten ziyade uzaktan ok atışlarına ve taktiksel manevralara dayanıyordu. Gün boyu süren çatışmada iki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamadı. Ancak Cengiz Han boynundan ağır bir ok yarası alarak gece saatlerinde bilincini kaybetti. Sadık dostu Celme ise gece boyunca Cengiz Han'ın yanından ayrılmadı ve zehirli bir ok olabileceğini düşündüğü için yarasından kan emdi. Moğol inançlarına göre kutsal toprağa kan akıtarak günah işlememek ve toprağa saygısızlık etmemek için çıkardığı kanı toprağa gömdü. Kanı bu şekilde gizlemesi hem inançları açısından hayatiydi hem de diğer savaşçıların Han'ın ne kadar ağır kan kaybettiğini görüp paniğe kapılmalarını engelliyordu. Gece yarısından sonra Cengiz Han'ın bilinci yerine geldi. Celme'nin kendisini Taycutların elinden nasıl kurtardığını hiçbir zaman unutmadı ve ilerleyen yıllarda onu Moğol fetihlerin en kritik seferlerinde başkomutanlarından biri olarak görevlendirdi. Taycutlar Cengiz Han'ın boynundan vurulduğundan ve ölümle perçinleştiğinden habersizdi. Gece boyunca içlerini saran o görünmez korku dağılmadı. Savaşçıların çoğu karanlığın içine dalarak kaçtı. Şafak söktüğünde ise Cengiz Han, kaçanların peşine süvarilerini sürdü. Yıllar önce çocuk yaşta boynuna tahta boyundurup takıp ona acı çektiren kibirli Tayıcı soyluları tek tek cezalandırıldı. Fakat Cengiz Han sıradan halkı kılıçtan geçirmedi. Onları kendi saflarına katarak ordusunu daha da büyüttü. Diğer kolda ise Camuka, Tuğrul Han'ın kıskacından bir kez daha sıyrılmayı başarmıştı.
Bozkır'ın iki kurdu arasındaki nihai hesaplaşma henüz bitmemişti. Sadece biraz daha ertelenmişti. Taycutların ezilmesiyle Bozkır'da dengeler tamamen değişti. Takvimler 1202 yılını gösterdiğinde Tuğrul Han artık gücünü kanıtlamış olan Cengiz Han'a yeni bir görev verdi. Bozkır'ın kadim düşmanı Tatarları bu kez tamamen tarihten silmek. Cengiz Han, Tatarlara karşı başlattığı bu yeni seferde Bozkır'ın 1000 yıllık savaş geleneklerini kökten değiştirecek radikal kararlar aldı. Geleneksel Bozkır savaşlarında askerler, düşman hattı yarılır yarılmaz savaşı bırakıp ganimet toplamaya koşuyor. Bu durum hem disiplini bozuyor hem de düşmanın toparlanıp karşı saldırıya geçmesine yol açıyordu. Cengiz Han bu başıboşluğu son veren kesin bir yasa koydu. Düşman tamamen imha edilene kadar tek bir eşyaya dahi dokunulmayacaktı. Toplanan tüm ganimetler önce merkeze teslim edilecek, ardından herkesin emeğine ve rütbesine göre adil bir şekilde dağıtılacaktı. Getirdiği diğer devrim niteliğindeki kural ise savaşta hayatını kaybeden savaşçıların dul eşlerine ve yetim çocuklarına da ganimetten eşit pay ayrılmasıydı. Bu yeni düzen oradaki disiplinsizliği tamamen bitirmekle kalmadı. Geride kalan ailelerin sahipsiz kalmayacağını bilen savaşçıların Cengiz Han'a olan sadakatini sarsılmaz bir inanca dönüştürdü. Yağmayı zafer sonrasında ertelenen yeni nizam sayesinde Cengiz Han'ın ordusu tarihin en büyük ganimetini ve sayısız sürüyü tek seferde ele geçirdi. Ancak bu devasa zafer beraberinde çok daha büyük bir krizi getirdi. Tatarlar sadece yenilmemiş, neredeyse tüm orduları ve sivil halklarıyla birlikte esir düşmüştü. Geleneksel Bozkır anlayışına göre kendi kanından olmayan herkes düşmandı ve ne yapılırsa yapılsın düşman kalmaya devam edecekti. Cengiz Han ise bu kanlı kabile döngüsünü tamamen bitirmek istiyordu. Daha önce küçük kabilelere uyguladığı yöntemi Tatarlara da uygulayacaktı. Kibirli soylu liderler ortadan kaldırılacak, geride kalan halk ise Moğol toplumuna katılacaktı. Fakat Tatarlar yüz binleri bulan devasa bir kitleydi. Bu muazzam sosyal dönüşümü tek başına dayatamazdı. Bu yüzden en iyi komutanlarıyla olağanüstü bir kurultay topladı. Kurultay, intikam ateşiyle savaş arabasının tekerlek dingilinden uzun olan tüm Tatar erkeklerinin kılıçtan geçirilmesine karar verdi. Ancak Cengiz Han sağ kalan çocukların ve kadınların birer köle ya da düşman değil, kendi kabilesine eşit üyeleri hale gelmesini sağladı. Bu yeni birliği pekiştirmek için bizzat harekete geçti. Annesinin çadırına Tatar bir öksüz çocuğu evlatlık verdirdi, kabileler arası evlilik zorunlu kıldı ve hatta kendisi de Tatar soylusu iki kız kardeş olan Yesügen ile Yesui'yi eş olarak aldı. Bir zamanlar Bozkır'ın en kudretli gücü olan Tatarlar, artık Moğol ordusunun en sadık, en yüksek rütbeli komutanlarına ve devlet adamlarına dönüşüyordu. Cengiz Han'ın getirdiği bir diğer yenilik ise onluk sistemdi. Savaşlarını 10'ar kişilik küçük mangalara ayırdı. Kabile bağları silindi. Bu 10 kişinin birbirinin öz kardeşi ilan edildi ve cephede tek bir yoldaşını bile geride bırakmak ölümle cezalandırıldı. Bu yeni düzen sadece savaşçıları değil, tüm toplumu da kapsıyordu. Yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun herkes devlete hizmet etmekle yükümlüydü. Cephede savaşamayanlar ise kamu işlerinde ve hanın hizmetinde görev alıyordu. Komutanlıklar artık soylu prenslere değil, yalnızca liyakat sahibi savaşçılara verildi. Cengiz Han, soyların beyaz kemik, halkın ise siyah kemik sayıldığı o kadim kas düzenini yıktı. Çocukken hor görülen o öksüz çocuk, şimdi herkesi tek bir kemiğin ve tek bir ordunun eşit neferleri haline getirmişti. Cengiz Han, kabileleri birleştirdikten sonra çocukluğunun sığınağı olan Kutsal Burhanallı Dağı'nı Moğolların gizli ana yurdu ilan etti. Üç nehrin doğduğu bu kutsal topraklar yabancılara tamamen kapatıldı. Halkını artık eski kabile isimleriyle değil, keçe çadırların insanları olarak anıyordu. Bu, Bozkır'daki tüm kabileleri tek bir millet altındaki toplama isteğinin ilk somut adımıydı. Cengiz Han güçlü Tatarları yenip küçük kabileleri kendi etrafında birleştirdikçe Bozkır'da büyük bir ün kazandı. Ancak yükselen gücü yıllarca bağlı kaldığı Tuğrul Han'ı rahatsız etmeye başlamıştı. Çünkü artık Cengiz Han yalnızca bir savaşçı değil,
tüm Bozkır'ı değiştirebilecek bir lider haline geliyordu. Aralarındaki bu güvensizliği ve yaklaşan savaşı bitirmek isteyen Cengiz Han, Tuğrul Han'a sıra dışı bir teklif sundu. Oğlu Cuçi ile Tuğrul Han'ın kızını evlendirmek istedi. Eğer bu evlilik kabul edilirse iki güç birleşecek ve barış sağlanacaktı. Fakat Tuğrul Han'ın oğlunu dayatmasıyla bu teklif sert bir şekilde reddedildi. Daha sonra Cengiz Han'ın bu cevaba gösterici tepkiden korkan yaşlı Han, verdiği karardan pişman oldu. Bozkırların en iyi askeri lideri olan Cengiz Han ile açıkta savaşma riskine giremeyeceğini biliyordu. Bu yüzden Tatarların babasını öldürmek için kurdukları düzene benzer bir oyun tezgahladı. Tuğrul Han, Cengiz Han'a haber yollayarak fikrini değiştirdiğini ve evliliğe sıcak baktığını bildirdi. Bir tarih belirleyerek Cengiz Han'ı ailesiyle birlikte bu kararı kutlamak üzere düğün şenliğine davet etti. 20 yıldan fazla kendisine babalık yapmış Tuğrul Han'a güvenen Cengiz Han, ordusunu geride bırakarak bir grupla yola çıktı. Ama Cengiz Han'ın şenliğe bir günlük mesafedeyken davetin ölümcül bir tuzak olduğunu öğrendi. Yanında ordusu olmadan savaşmaya göze alamazdı. Bu yüzden adamlarına her yöne dağılma emri verdi. Kendisi de birkaç adamıyla birlikte doğuya doğru kaçmaya başladı. Tıpkı yıllar önce Merkitlerden kaçtığı o çaresiz günlerdeki gibi. Cengiz Han bir kez de hayatta kalmak için karanlığın içine sürükleniyordu. Cengiz Han kaçmıştı. Ama asıl soru şimdi başlıyordu. Farklı boylardan ve ailelerden oluşan halkı hala onun arkasında duracak mıydı? Yoksa herkes kendi canını kurtarmak için dağılıp Tuğrul Han ve Camukan tarafına mı geçecekti? Bu olay Cengiz Han hayatındaki ilk büyük liderlik sınavıydı. Çünkü artık mesele yalnızca savaş kazanmak değil, insanları bir arada tutabilmekti. Halkı Cengiz Han'ı terk etmemişti. Aksine onun etrafında daha da kenetlendi. Güçlerini hızla toplayan Cengiz Han, kendisini yok etmek isteyen Tuğrul Han'a beklemediği bir anda baskın yaptı. Kerahit ordusu darmadağın edildi. Kaçmayı başaran yaşlı Tuğrul Han ise sınırda tanınmayarak öldürüldü. Tuğrul Han saf dışı kalınca köşeye sıkışan Camuka son kozunu oynamak için Bozkır'ın en güçlü devleti olan Naymanlara sığındı. Artık kaçacak yer, yapılacak manevra kalmamıştı. 1204 yılında iki dev ordu Bozkır'ın tek ve mutlak efendisini belirlemek için Çakırmavut Ovası'nda karşı karşıya geldi. Bir tarafta zırhlı ve sayıca üstün Nayman ordusuyla onların aklını yöneten Camuka. Diğer tarafta ise ölümüne disiplinli onluk sistemiyle Cengiz Han vardı. Cengiz Han savaştan önceki gece psikolojik savaşın en zekice hamlesini yaptı. Her askerine birbirinden uzak 5 ayrı ateş yaktırdı. Nayman gözleri karanlığa baktıklarında gökteki yıldızlardan daha kalabalık bir ordu gördüklerini sanıp dehşete kapıldılar. Şafak'la birlikte Cengiz Han ordusuna Bozkır'ın en ölümcül dizilimini emretti. Göl düzeni. Süvariler gölün dalgaları gibi düşman hattına çarpıyor, ok yağdırıp anında geri çekiliyor ve hemen ardından ikinci bir dalga hücuma kalkıyordu. Nayman atları bu durdurulamaz dalgalarla sarsılırken Cengiz Han merkezden kama taktiğiyle düşmanın gövdesini ikiye yardı ve ardından tarihe 4 köpek olarak geçecek en acımasız komutanlarını Cebek, Kubilay, Celme ve efsanevi Subutay'ı ileri sürdü. Bu 4 general panikleyen Nayman ordusunu dağ eteklerinde kıskacı alarak tamamen yok etti. Naymanların çöküşüyle Camuka'nın kaçacak hiçbir sığınağı kalmadı. Kendi adamları tarafından yakalanıp Cengiz Han'ın huzuruna getirildi. Çocukluk arkadaşını karşısına gören Cengiz Han, geçmişteki dostlukları ve andalık yemini hatırına ona canını bağışlamayı teklif etti. Fakat Camuka, Bozkır'ın tek bir efendisi olabileceğini biliyordu. Cengiz Han'a son sözleri şu oldu: "Gökyüzünde tek bir güneş varken, yeryüzünde 2 han olamaz. Beni kanımı dökmeden öldür ki ruhum huzur bulsun." Cengiz Han çocukluk dostunun bu son arzusunu yerine getirdi. Camuka'nın kanı dökülmeden omurgası kırılarak öldürüldü ve onurlu bir şekilde defnedildi. Artık Bozkır'da Cengiz Han'a karşı durabilecek tek bir düşman, tek bir rakip kalmamıştı. Onun nehri kıyısında toplanan büyük kurultayda tüm Bozkır'ın tek hükümdarı ilan edildi.
Öksüz, köle ve sürgün çocuk gitmiş, yerine dünyayı titretecek olan Cengiz Han doğmuştu. Cengiz Han artık tüm Bozkır'ın tek hükümdarıydı. Ancak Bozkır'ın sınırlarının ötesinde yüzyıllardır Moğolları aşağılayan ve vergiye bağlayan devasa bir güç vardı. Çin'in kuzeyini yöneten Jin Hanedanı, yani Moğolların deyişiyle Altın Han. 1210 yılında Altın Han'ın yeni imparatoru tahta geçtiğinde Cengiz Han'a kibirli bir elçi heyeti gönderdi. Cengiz Han'ın diz çökmesini ve imparatorun kölesi olduğunu kabul etmesini istiyorlardı. Cengiz Han yeni imparatorun kim olduğunu sordu. Yeteneksiz prens Wanyan Yonji'nin tahta geçtiğini öğrenince yere doğru tükürdü ve elçilere haykırdı. Ben göğün altındaki imparatorun bilge biri olduğunu sanırdım. Böyle bir ahmak mı benim efendim olacak? Bu sözler açıkça bir savaş ilanıydı. Ancak Çin sarayı Bozkır'dan gelen bu tehdidi ciddiye bile almamıştı. Dönemin Çinli bir alimi Cengiz Han'a karşı takınılan o kibirli tavrı şu sözlerle kaydetmişti. Bizim imparatorluğumuz uçsuz bucaksız bir deniz gibidir. Sizinki ise yalnızca bir avuç kum. Sizden niye korkalım ki? Fakat çok geçmeden bu sorunun cevabını en acı şekilde alacaklardı. Cengiz Han kutsal Burhan Aldun Dağı'ndan çıkıp Göktengri'den güç diledikten sonra kararını açıkladı. Bozkır'ın kurtları şimdi Çin Seddi'ni aşıp o koca imparatorluğu yerle bir etmeye gidiyordu. 1211 yılının baharında 100.000 kişilik Moğol süvari ordusu Gobi çölünü bir hayalet gibi aşarak güneye doğru aktı. Karşılarında ise dünyanın en büyük savunma hattı duruyordu. Aşılması imkansız sanılan Büyük Çin Seddi. Fakat Cengiz Han surlara saldırmamıştı. Casusları ve yerel müttefikleri sayesinde Seddin en zayıf noktasını, dağ geçitlerini buldu. Jin ordusu onları dar bir vadide sıkıştırmak için Yehelünk geçidinin yüz binlerce askerle pusuya yattı. İşte o geçitte tarihin en kanlı savaşlarından biri yaşandı. Cengiz Han'ın usta generali Cebe, meşhur sahte geri çekilme taktiğini uyguladı. Moğol süvarileri kaçıyor gibi yaparak Çin ordusunun düzeninden çıkardı. Peşlerinden koşan Çin piyadeleri dar vadide sıkıştığı anda ana Moğol ordusu dağlardan bir çığ gibi üzerlerine indi. Yehelünk geçidi yüz binlerce askerin cesetleriyle doldu. Çin'in en seçkin ordusu tamamen yok edilmişti. Artık başkentin önünde durabilecek hiçbir engel kalmamıştı. Moğollar 1214 yılında Jin Hanedanı'nın kalbine, devasa surları, hendekleri ve yüzlerce mancınığıyla korunan efsanevi başkent Pekin'e ulaştı. Moğollar daha önce hiç bu kadar yüksek surlar görmemişti. Fakat Cengiz Han pes etmedi. Şehre giden tüm erzak yollarını kesti ve kentin tarihin en acımasız kuşatmalarından birine mahkum etti. Şehirde açlık öyle bir boyuta ulaştı ki yamyamlık başladı. Artık başkent düşmüştü. Bir zamanlar Moğolları bir avuç kum diyerek küçümseyen o devasa imparatorluğun başkenti aylar boyunca alevler içinde yandı. Çin Seddi aşılmış, dünyanın en zengin sarayları yerle bir edilmişti. O bir avuç kum koca bir denizi yutmuştu. Batıda ise İpek yolunun kalbinde korkunç bir zulüm yaşanıyordu. Naymanlardan kaçıp Karahitay devletinin tahtını gasp eden güçlük, bölgedeki Müslüman halka acımasız bir baskı kurmuştu. Artık çaresiz kalan Müslümanlar, adaletiyle nam salmaya başlayan Bozkır'ın yeni hakimi Cengiz Han'a gizlice elçiler göndererek yardım istediler. Cengiz Han bu çağrıya kayıtsız kalmadı. En güvendiği komutanı Cebe Noyan'a 20.000 seçkin Moğol süvarisi vererek batıya gönderdi. Ancak Cebe'ye tarihe geçecek kesin ve katı bir emir vermişti. Halkın inancına ve ibadetine asla dokunulmayacak. Tek bir sivilin canının yakılmasına izin verilmeyecek. Siz oraya fatih olarak değil, birer koruyucu olarak gidiyorsunuz. Moğol ordusu Balasagun ve Kaşgar önlerine geldiğinde tarihte eşi benzeri az görülen bir sahne yaşandı. Şehir halkı kapıları ardına kadar açtı. Moğol askerlerin çiçeklerle ve sevinç gözyaşlarıyla kurtarıcı olarak karşıladı. Halkın nefretini kazanan zalim hükümdar Güçlük ise Pamir dağlarına doğru kaçtı. Ancak Cebe'nin avcı birlikleri onu karların arasında kıstırdı. Güçlük yakalandı
ve kafası kesilerek halkın gözü önünde sergilendi. Moğollar tek bir sivilin burnunu bile kanatmadan sadece adalet ve inanç özgürlüğü vaat ederek Orta Asya'nın kalbini tek kurşun atmadan fethetti. Fakat bu fetih Moğol sınırlarını İslam dünyasının en kibirli imparatorluğu olan Harzemşahlar ile doğrudan komşu yapacaktı. Cengiz Han başlangıçta savaş peşinde değildi. Batıya doğru uzanan İpek yolu ticaretini canlandırmak istiyordu. Harzemşah Sultanı Alaaddin Muhammed'e barışçıl bir mektup ve arkasından 500 develik devasa bir Müslüman ticaret kervanı gönderdi. Mektubunda açıkça şunu söylüyordu: "Ben doğunun hakimiyim. Sen batının sultanısın. Aramızdaki tüccarlar serbestçe dolaşsın, dostluğumuz ebedi olsun." Ancak kervan Harzemşahların sınır kenti Otrar'a ulaştığında tarihin akışı tamamen değişti. Şehrin kibirli valisi İnalcık, Moğol elçilerini ve tüccarların casuslukla suçladı. Gözüne hırs ve kibir bürüyen vali, sultanın da onayını alarak akıl almaz bir deliliğe imza attı. Kervandaki yaklaşık 450 Müslüman tüccarı ve elçiyi acımasızca kılıçtan geçirdi ve tüm mallara el koydu. Cengiz Han buna rağmen fevri davranmadı. Son bir şans vermek için 3 kişilik yeni bir elçi heyeti daha gönderdi ve katillerin kendisine teslim edilmesini istedi. Fakat Harzemşah Sultanı Muhammed tarihin en ölümcül hatasını yaptı. Başelçinin de kafasını kestirdi. Diğer 2 elçinin ise sakallarını yakıp aşağılayarak geri gönderdi. Haber Bozkır'a ulaştığında Cengiz Han tek bir kelime bile etmedi. Dönemin ünlü tarihçisi Cüveyni yaşanan bu dehşeti şu sözlerle anlatır: "Kızgınlık kasırgası gözlerinden akarken kalbi intikam ateşiyle yanıp kavruldu. Öfke, aşağılanma ve hayal kırıklığıyla Cengiz Han bir kez daha Burhan Aldun Dağı'nın tepesine çekildi. Başını göğe çevirdi. 3 gün, 3 gece dua etti. Ben bu belanın sorumlusu değilim. Bana intikam alacak gücü bahşet." Ve bunun üzerine dağdan indi. Artık yeryüzünü göreceği en büyük gazap ordusu harekete geçiyordu. 1219 yılının sonbaharında yaklaşık 150 bin kişilik Moğol ordusuyla batıya doğru ilerledi. Harzemşah Sultanı Muhammed ise ordusunu tek bir meydana toplamak yerine şehirlere ve kalelere dağıtarak beklemeyi seçti. Bu imparatorluğun sonunu getiren ölümcül bir stratejik hataydı. Çünkü Cengiz Han ordusunu 4 ayrı kola böldü. Bir kol Otrar'ı kuşatırken diğer kolları sınır kalelerini ateşe verdi. Cengiz Han ise geçilmesi imkansız görülen uçsuz bucaksız Kızılkum çölüne doğru ilerledi. Haftalarca susuzluk ve kavurucu kum fırtınalarıyla boğuşan Moğol ordusu çölü bir hayalet gibi aşarak Harzemşahların beklemediği bir anda doğrudan imparatorluğun kalbinde, Buhara önlerinde belirdi. Kentin savunucuları dehşete kapılmıştı. Arkalarındaki çölün onları koruyacağını sanıyorlardı. Kuşatma yalnızca birkaç gün sürdü. Şehir kapıları açıldı ve Cengiz Han atın üzerinde kentin Ulu Camisi'nin avlusuna kadar girdi. Minbere çıkarak toplanan halka tarihe kazanan o dehşet verici sözleri haykırdı: "Ey insanlar! Bilin ki siz büyük günahlar işlediniz. Günahlarınızı nereden mi biliyorum? Çünkü eğer büyük günahlar işlememiş olsaydınız, Tanrı benim gibi bir cezayı başınıza göndermezdi." Cengiz Han'ın bu dört yana sarılmış insanlara sunduğu teklif oldukça ürkütücüydü. Teslim olanlara adalet ve koruma sözü veriyor, kendilerini bir akraba gibi kabul edip erzak sunanlara aile üyeleri gibi davranacağını, canlarını ve haklarını güvenceye alacağını söylüyordu. Fakat karşı koyup düşmanlık edenler için hepsinin tek tek kılıçtan geçirileceğini ilan etti. Kalede direnmeye devam eden son muhafızlar da kılıçtan geçirildi. Şehir yağmalandı. Kütüphaneler ve asırlık yapılar alevler içinde kaldı. Sırada ise bütün bu felaketin fitilini ateşleyen o kibirli adam vardı. Otrar valisi İnalcık. Aylar süren direnişin ardından Otrar düştü. İnalcık canlı olarak yakalanıp Cengiz Han'ın huzuruna getirildi. Cengiz Han, tüccarların mallarına ve altınlarına göz diken bu açgözlü valiye yüzyıllar boyu hatırlanacak bir ölüm emri verdi. Eritilmiş kızgın gümüş, İnalcık'ın gözlerini ve kulaklarına dökülerek canı alındı.
Buhara'nın külleri henüz soğumamışken Moğol ordusu Harzemşahların görkemli başkenti Semerkant'ın kafalarına dayandı. Binlerce Moğol askeri şehri sardı. Ancak Buhara'da yaşananların dehşeti Semerkant'a çoktan ulaşmıştı. Halk korkuyla şehrin kapılarını açarak teslim oldu ve İpek yolunun incisi Semerkant Moğol hakimiyetine girdi. Ancak Cengiz Han için bu zafer henüz tamamlanmamıştı. Bütün bu felaketin baş sorumlusu olan Sultan Alaaddin Muhammed hala hayattaydı. Cengiz Han, tarihin en efsanevi generalleri olan Cebe ve Subutay'a 20.000 kişilik süvari birliği vererek Sultan Muhammed'in peşinden gönderdi. Cebe ve Subutay onu bir gölge gibi izledi. Sultan nereye adım atsa birkaç saat sonra Moğol süvarilerin toz bulutu ufukta beliriyordu. Sonunda kaçacak hiçbir kara parçası kalmadığında Sultan Muhammed, Hazar Denizi'ndeki ıssız ve çorak Abaskun Adası'na sığındı. 1220 yılının kışında bir zamanlar dünyayı titreyen koca Harzemşah Sultanı, o ıssız adada yırtık bir cübbenin içinde, zatüre ve derin bir çaresizlik içinde tek başına can verdi. Yanında gömülecek bir kefeni bile yoktu. Üstündeki eski kıyafetleriyle toprağa verildi. Kibirle başlayan bir imparatorluk tarihten tamamen silinmişti. Artık Asya'nın uçsuz bucaksız topraklarında Cengiz Han'ın gölgesinin düşmediği tek bir köşe bile kalmamıştı. Öksüz, köle ve sürgün bir çocuk olarak başlayan bu yolculuk, arkasında tarihin gördüğü en büyük kara imparatorluğunu ve silinmez bir miras bıraktı. Artık dünya, Bozkır'ın efendisi Cengiz Han'ın çizdiği yeni sınırlarla yönetilecekti.